Peki o kesim esnasında hocam neye dikkat etmesi gerekiyor kesecek olan kişinin? Öncelikle her şeyden önce Mesela bir abdest lazım değil mi? abdest almak müstehaptır. Yani abdest olarak kurbanı kesmek müstehaptır. Çünkü neticede bir ibadeti yerine getiriyoruz. İbadetlerde her zaman için bir Müslüman tabii ki hani mümkün mertebe her halinde abdestli olur değil mi? Yani abdestli olmaya biz gayret ediyoruz. Evimizden çıkarken bile abdestimizi alıyoruz. Daha yakın zamanda hani 15 Temmuz'da değil mi insanlar yıl dönümünü daha yeni yaşadık. 15 günden biraz fazla bir zaman geçti 15 Temmuz'dan. Şimdi burada insanlar ne yaptılar? O 15 Temmuz meydanlarına çıkarken abdestlerini alıp çıktılar. Evet. Bir Müslüman her halükarda abdest olmaya gayret göstermelidir. Kurbanını keserken de abdestli olması iyidir. Peki abdestsiz olan birisi kurban kesebilir mi? Kesebilir. Caiz midir? Caizdir. Ama abdest olması daha iyidir. Öncelikle. Sonra şayet ortaklar varsa, mümkünse ortaklar hepsi başında bulunma imkanları varsa bulunurlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemize kurbanının başında bulunmasını söylüyor. Demek ki bunun da bir hikmeti var yani. Yani git diyor kurbanının başında bulun diyor. Onu gör, bizatihi gör diyor. Acaba orada görmekteki şey ne hocam kasıt? Yani bazı Anadolu'da öyle bir tabir de vardı aslında. Yani oradaki akan kanı görmek, o kesim anını yaşamak, insandaki o nasıl diyeyim celalli duyguyu, vahşi duyguyu alır gibi bazı algılar da olabilir. Böyle bir bölümü var mıdır bunun? Yani şimdi öncelikle çok şey söylenebilir. Mesela hayatın faniliği insanın aklına geliyor. Yani bak bu hayvan birkaç dakika önce canlıydı. Çok cap canlıydı. Değil ne mi? kadar canlıydı. Bak şu anda bu ruhunu verdi. Öldü. İnsanlar da böyle cap canlı olurlar. Onlar da bir gün ölecekler. Ahireti hatırlatır. Ondan sonra malından fedakarlığı hatırlatıyor. Her şeyin bize ait olmadığını, mallar üzerinde, hayvanlar üzerinde, eşyalar üzerinde Allah'ın da bir hakkı olduğunu, fakir fukaranın hakkının olduğunu bize anlatıyor. Yani çok şeyler söylenebilir. Ondan sonra insanlar ne yapıyor bugün? Birbirini öldürüyor, kesiyor, bıçaklıyor, dövüyor. Yani vahşice bunları yapıyor. Bu duyguların köreltilmesine vesairesine sebep olabilir. Evet. Birçok hikmetler sayabiliriz bununla ilgili. Dediğimiz gibi eğer orada başında bulunma imkanı varsa herkes başında bulunsa iyi olur. Ve bunlar tabii ki orada mümkünse hani dua okurlar. İbadetlerinin makbul olması için kesen kimsenin de burada bir defa olarak iyi bir bıçak yani keskin bir bıçak alması, hayvana bunu göstermemesi, hatta hayvanın gözünün bağlı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Hayvanların mümkün mertebe birbirinden uzak olması, bağırtılarını duymaması için mümkünse diyoruz. Bunlar önemli. Hijyen şartları, sağlık koşulları vesaire bunlar çok önemli. Günümüzde pandemide olduğu için bu sosyal mesafedir vesairedir. Onlara da dikkat edilmesi önemlidir. Ve burada hayvan kesilirken 3 defa Allah'ın adı anılıp Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber denildikten sonra şu iki duayı bilenler okunabilir. Şu iki tane dua niyetiyle şu iki ayeti kerime okunabilir. Bir tanesi Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, ibadetlerim, kurban da buna dahil, hayatım, ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. La şerikele, onun ortağı yoktur. Ve bizalike umirtu, ve ben böyle yapmakla emrolundum. Ve ene evvelül müslimin, ve ben Müslümanların ilkiyim, evveliyim. Bir tanesi bu. Diğeri de
İnni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn. Hazreti İbrahim'in sözüdür. Ben yüzümü gökleri ve yerleri yaratan Allah'a döndüm ve ben müşriklerden değilim. Ben haniflerdenim ve ben müşriklerden değilim. Bunları okuduktan sonra efendim hayvanını kurban etmesi iyidir, müstehaptır. Evet. Eziyet de çektirmemek lazım değil mi hocam? Kurban Tabii edilecek ki. hayvana. Tabii Çünkü ona çok dikkat görüntüleri etmeliyiz. görüyoruz maalesef haberlerde de. İşte kaçan kurbanları yakalarken veya işte ne bileyim kesme anında bazı sıkıntılı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Ehil olan kişilerin bunu yapması da eftal olsa gerek. Evet, şimdi Peygamber Efendimiz zaten bir hadisinde bunu buyuruyor. وَاِذَا زَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الزِّبْحَ. Yani bir hayvan kestiğiniz, boğazladığınız zaman da bunu en acısız bir şekilde, yani eziyet vermeden yerine getirin. Hatta diyor ki وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَةَ فَلْيُرِحْ زَب۪يحَةَ. Yani sizden biriniz bıçağını çok böyle bileylenmiş bir şekilde yapsın. Yani keskin bir bıçak eline alsın. Hayvanını fazla eziyet vermeden bu şekilde kessin diyor. Evet. Yani onlara da dikkat etmek gerekiyor.